Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir poğaça tarifiyle geldim. Kat kat tel tel ayrılan yumuşacık poğaça tarifi. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket yaş maya, dilerseniz 1 paket instant maya da kullanabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık süt, 1 bardak ılık suyu ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 bardak kadar sıvı yağ ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığını en son hamuru toparlamak için ayırıyorum. Sıvı yağını da şöyle bir karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2-3 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 2 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tuzun miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben 2 tatlı kaşığı silme olacak şekilde kullandım. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 7,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Çok fazla un eklememek için hamur elinize hala yapışmaya devam ederken tam da bu aşamalarda sıvı yağını ekleyip yoğurmaya devam edin. Sıvı yağını aldığı zaman hamur çok fazla un ilavesi yapmadan da kolay bir şekilde toparlanıyor. İlerleyen dakikalarda daha da ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Hamur hala elime çok fazla yapışıyor. Tam da bu aşamada yağı veriyorum. Yağı hamura güzelce yediriyorum. Daha sonra çok az un ekleyerek hamuru toparlıyorum. Hamuru bu şekilde hazırladığınız zaman hem hamur çok fazla un almayacak hem de yumuşacık olacak. Aynı zamanda yaptığınız poğaçalarınız, açmalarınız bu şekilde yumuşacık pamuk gibi olacaklar. Hamurumu yoğurdum, üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Kalınca bir sofra beziye sardım. 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz hamur işi tariflerinde eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurumu yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıp bezelerimi hazırlıyorum. Hamuru ilk etapta 4 parçaya bölüyorum. Daha sonra her bir parçayı 5'e bölerek bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerin büyüklüğünü, küçüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben poğaçalarımı biraz büyük hazırladım. Bezeleri hazırladım. Uygun bir servis tabağına güzelce yağladıktan sonra bezeleri bu şekilde yerleştiriyorum. En az bir 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Üzerine biraz sıvı yağ sürüyorum. Buzdolabı poşetiyle kapatıyorum.
15-20 dakika kadar oda ısısında dinlendirdikten sonra 100 gram kadar oda ısısında yumuşamış olan tereyağını kullanarak poğaçamı hazırlamaya başlıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezeler yumuşadığı için hiç zorlanmadan kolay ve pratik bir şekilde hazırlıyorum. Çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıp üst üste koyuyorum. Dörderli olacak şekilde ayarlıyorum. Dediğim gibi ben poğaçaları biraz büyük hazırladım. Eğer daha küçük poğaçalar yapmak istiyorsanız üçerli olarak da hazırlayabilirsiniz. Bu tariften 21 adet beze elde ederek eşit bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Dörderli olacak şekilde hazırladım. Üzerini kapattım. Bu şekilde 15 dakika kadar dinlendirdim. Dinlenen hamur kolay bir şekilde açılıyor. Dokunduğunuz anda kendiliğinden bu şekilde açılıyor. Açarken elimi çok az sıvı yağ ile yağlıyorum. Yeteri kadar açtıktan sonra videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurları videoda görüldüğü gibi katladım. Bir 5 dakika kadar dinlendiriyorum. İsterseniz hiç dinlendirmeden de hazırlayabilirsiniz. Dinlendiği zaman çok daha kolay ve çok daha pratik bir şekilde hazırlanıyor. Yaklaşık bir 5 dakika kadar dinlendirdim. Hamuru elimle biraz büyüttükten sonra iç harcı olarak ben köy peyniri kullandım. Dilediğiniz iç malzeme ile bu poğaçayı hazırlayabilirsiniz. İç harcını yerleştirdikten sonra videoda görüldüğü gibi yuvarlak bir forma getiriyorum. Orta kısmını da birleştiriyorum. Açılma olmamasına dikkat edin. İyice sıkıştırın. Hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Poğaçaların hepsini hazırladım. Yarım saat kadar tepsi mayası yaptım soğuk fırında. O aşamalarını kestim videonun çok fazla uzun olmaması için. Üzerine 2 adet yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı kadar pekmez karıştırdım.
Benim kullanmış olduğum pekmez ev yapımı olduğu için oldukça sıvı bir kıvamda. Eğer katı bir kıvamda pekmez kullanacaksanız 1 çay kaşığı kadar kullanmanız yeterli olacaktır. Üzerini makas yardımıyla kesiyorum. Dilerseniz bıçak yardımıyla şekillendirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçaları pişirirken çabuk kızarmaması için en alt rafa koyup o şekilde pişirdim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.